Şimdi Müslüm Mogamayev yapacağım dedim. Yapalım. Arkadaşlar Azerbaycan'ın tarihindeki en efsane şarkıcılardan biri Müslüm Mogamayev. Net. Benden defalarca istendi. Ben yapacağım dedim. Ta Azerbaycan'a gittiğimden beri. Hatta ondan önce bile. Araya gittiğimde de defalarca sordum. Müslüm Mogamayev kimdir? Yanlış söylüyorsam düzelsin Azerbaycan'daki kardeşlerimiz. Yani Gıyaban mezarlığı vardı. Tam başına bir şey geliyor. Şehri Gıyaban mı olabilir. Yanlış biliyor olabilirim. Yani düzeltebilirsiniz video altında. Biliyorsunuz Azerbaycan videolarında, Azerbaycan gezimizde oraya gittik ve büyülendim. Çünkü ben ömrümde böyle bir şey görmedim. İçeride matematikçiler, büyük bilim insanları, şarkıcılar, başlarında onları temsilen yapılmış bir heykel diyebilirim. Görüntülerini gösteriyor. İşte önlerinde yazılan bir şiiri varsa şiiri, yaptıkları işleri anlatıyor ve mezarlığı var, kabri var hepsinin. Ben çok etkilenmiştim çünkü ülkenin değerlerini ne olursa olsun öldükten sonra bile gençler orayı bir kere gezdiğinde bile bütün tarihini görebileceğiniz bir ortam yaratıyorsunuz. Bence çok kıymetli. Geçmişini bilmeyen toplumların geleceğe varma şansları yok. Müslüm Mogamayev Azerbaycan'ın en değerli şarkıcılarından biri. Bakın görün. Oraya gittiğimde gene bir referans da almıştım. Onu video içinde söyleyeceğim. Bir dinleyelim önce. Geliyor. Efsane şarkı Sevgili Canan. Güzel aletleri sevgili Canan. Yumuşacık bir renk ama bu sesin içinde öyle bir güç var ki. Olmuş bütün alemde senin Şerişayan. Harflerin yumuşaklığına, temizliğine ve parlaklığına bakın. Yani teknik olarak mükemmel tabir edeceğimiz her şey var. Müthiş. Bariton karakteri. Belki bas da olabilir sesleri. Tam net anlamam için tabii uzun uzun incelemek lazım ama böyle bir koyu renk hemen kendini belli ediyor. Bu parçanın defalarca farklı kayıtları var internette Müslüm Mogamayev'den. Onları da dinleyebilirsiniz. Müslüm Mogamayev, Sevgili Canan. Falsettoya düşüyor. İşte geldi. Dediğim buydu. Ben Müslüm Mogamayev'i dinlediğim zaman Tanju Okan'ın o güçlü, güzel bariton rengi, bas bariton rengi aklıma geliyor hep. Yani kusursuz bir teknik. Kusursuz bir şan tekniği. Yani bir opera tekniği. Tabii ki arkadaşlar yani. Görüyorsunuz nasıl parıl parıl parlıyor ses. Önde o lezzetli tını yani ses tellerinin nasıl doğru çalıştığını, nasıl pırıl pırıl çalıştığını görüyorsunuz. Öyle bir size tını, bunun adına tını diyoruz. Yüzünüzde adeta böyle çıtır çıtır o sesin tınladığını hissedersiniz. Dinleyici bunu hisseder. Bakın. Bir yer gibi olursunuz sesi. Çıtır çıtır yersiniz. Ne? Görüyorsunuz değil mi? Keskin harflerin hepsi değiştirdi tamam.
biraz pop karaktere döndü değil mi? Farklı okuyuş stillerini birleştirmiş Müslüm Mogovayev. Opera gibi de okuyor, biraz böyle pop tarzına da döndürüyor parçayı. Bu biraz pop okuması. Falsetto. Bak değişti. İnsaf eder. İnsaf diyebilir. İnsaf edelim. Bu böyle buna dönüştürüyor. Esnek. Çok güzel. Yani bu finalin hissinin içindeki o parlaklık. Yani eğer biraz bu parlaklık az olursa bu orkestranın üstüne çıkma hali şansı var mı? Mümkün değil. Bulduğu öyle bir yer var ki buna hani siz şimdi dinlediğinizde ya ne bağırıyor adam ya bağıra bağıra çıkıyor, ilgisi yok. Bulduğu pozisyonda bir parlak yer daha sesi oturtuyor ve bütün bu arkadaki koyduğunuz kocaman orkestranın önüne yerleşiyor. Bu bir mikrofon becerisi değil. Yani bunu eğer yani mikrofonu açmışlar hocam falan ondan öyle değil. Mikrofonsuz da bu volüme gelir. İnanın bana. Müslüm Mogomayev gerçekten Azerbaycan'ın en güçlü seslerinden biri. Görün işte. Arkada kaç kişi var gördünüz mü? Müslüm Mogomayev'in sesini en azından ilk defa duyan insanlar, ilk duyan arkadaşlar, gençler, herkes takip etmeye başlasın. Çok değerli, çok büyük sesler arkadaşlar bunlar. Tarihe yön veren, bir tarihin akışına yön veren, belki de bugün duyduğumuz işte geçen hafta Sabine Babayeva'yı dinledik. O insanların hani çocukluktan beri dinledikleri, kulaklarının aşina olduğu teknik sesler. Hani neden diyoruz ki Azerbaycan'dan bu kadar teknik, becerili şarkıcılar çıkıyor? İşte temellerinde çünkü gördüğünüz gibi çok başarılı şarkıcı büyükler var. Peki.